Merhaba güzide dostlarım. Bu videoda yine bir MATLAB uygulaması yapacağız. Alfa açısını 0 dereceden 60 dereceye kadar 5 derece aralıklarla artırarak sin A, cos A, tan A, kot A, sek A ve kosekant A değerlerini hesaplayan ve hesapladığı değerlerde virgülden sonra 3 basamak içeren bir MATLAB algoritması tasarlayacağız. Yani bu güzel bir algoritma. Çünkü neden? Bu algoritma sayesinde kısaca şöyle bir şey yapabiliriz. Deriz ki biz yapmış olduğumuz bir çalışma var. Beşer derece aralıklarla sinüzoidal olarak ne kadar ilerliyor, ne kadar bir fark oluşturuyor. Bunları burada deneyebiliriz. Deneyip bakabiliriz arkadaşlar. Gelin MATLAB arayüzünü açalım ve yapmaya başlayalım arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da clear ve clear all ifadelerini, CLC ve clear all ifadelerini yaptım. K'yı sıfırdan başlatıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi for theta derece olarak alalım arkadaşlar bunu. Theta derecemiz kaçtan gelsin? Sıfırdan beşer beşer artarak 60 dereceye kadar ilerlesin dedik arkadaşlar. Şimdi K'yı her artışında K artı 1 yapsın. Birazdan ne demek olduğunu anlayacaksınız. Ve theta rad K eşittir arkadaşlar. Pardon. Hemen şunu düzeltelim. Evet. Eşittir. Pi bölü 180. Dilerseniz bunu parantez için alalım. Pi bölü 180 çarpı theta değer yapacağım arkadaşlar. Yani ilk önce 0 değerini alacağız. 0 derece olacak. Sonra theta değerini sürekli olarak artıracağız. Ve sonuçlarını almış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu radyüsünü hesaplamış olduk arkadaşlar. Derecenin radyüsünü hesaplamış olduk bu sayede. Şimdi ilk başta sinüsümüzü alalım. Sinüs K eşittir diyelim arkadaşlar. Sinüs theta rad yukarıda bulmuş olduğumuz değişkende theta rad K diyeceğiz arkadaşlar. Ve kapatacağız. Şöylece ben bu satırı kopyalayayım. Sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı, sekantı ve kosekantını bulacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta kosinüs diyelim. Burası kosinüs olsun. Tabii ki kosinüste neyi kullanacağız? Cos fonksiyonunu kullanacağız. Kosinüs tanjant tan fonksiyonu. Kotanjant burada da yine kot fonksiyonu. Sekant sek fonksiyonu. Kosekantta da CSC fonksiyonu arkadaşlar. Şuraya sekant diyelim. Bir de kosekant. Kosekant. Bir tane fazla yazmışız. Onu bir sileyim. Tamamdır. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Bu işlem hesaplamalarımızı tek tek yaptık. Daha sonrasında onların yazdırılması işlemine bakalım arkadaşlar. fprintf şöyle açalım. Theta ters çizgi t diyelim arkadaşlar. Şimdi ne yaptığımı anlayacaksınız. fprintf sin theta ve ters çizgi t diyelim. Şu satırı alayım arkadaşlar. Sinüs, kosinüs yaptık. Tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant yapacağız. Sin şurası cos, tan, kotanjant, sekant, kosekant diyeceğiz. Tamamdır. Bir daha satıra geçelim burada. fprintf ters çizgi ne diyeceğiz ve kapatacağız. Okeydir. Burası da hallolmuş oldu arkadaşlar. Hesaplanan trigonometrik fonksiyonların ekrana yazdırılmasını da yapalım.
Bunlar tablosal olarak gelecek tabii ki. J eşittir 1'den başlasın. Y J küçük eşit K olduğu sürece arkadaşlar teta der J eşittir 180 bölü pi bölü değil çarpı yaptık. 180 bölü pi çarpı teta rad diyeceğiz arkadaşlar. Teta rad J diyeceğiz. Tamamdır. Şimdi sinüsünü, kosinüsünü tek tek bastıralım arkadaşlar. Şuradayız. Tamamdır. F printf Şimdi şurayı neden yaptım? Tablonun üst kısmını oluştursun diye arkadaşlar. Biraz sonra çıktı üzerinden zaten tek tek bunları göstereceğim. Diyeceğiz ki %3.0 f ters çizgi t. Buraya da teta der j yazacağız. Tamam. F printf %8.3 ters çizgi f yaptık. Tamamdır. Ne koyacağız buraya? Sinüs j'yi koyacağız arkadaşlar. Tamam. Bu sinüsü kosinüsü olacak, tanjantı olacak, kotanjantı olacak, sekantı olacak, kosekantı olacak. Ben hemen şuradan alıp koymayı düşünüyorum. Ben sinüsü hesaplamamışım burada. Öyle bir eksiklik yapmışım. Onu da hemen yazalım arkadaşlar. Görmüşken hatamızı düzeltelim. Sinüs k eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Sin teta rad k. Tamam. Şu an bunda da hata yok. Tamam. Sinüsü yazdık. Değil mi? Aynen. Kosinüsü yazacağız arkadaşlar. Kosinüs. Tanjant. Tanjant. Kotanjant. Sekant. Ve kosekant yazdık. Tamam. Bunu da ekranımıza bastıracağız. Her seferinde alt satıra geçsin. Bir f printf onu yazalım. Ters çizgi n diyeceğiz. Tamam. Ve j her seferinde j artı 1 yapalım arkadaşlar. Ve end diyelim, bitirelim. Bir çalıştırayım. Hata çıkacak mı bakayım bir. Change folder diyelim. F printf ters çizgi n. Tamam, hata olmaması lazım. Printf yazmışım. F printf yazacağım ama nerede o? Şurada. Evet. Şurayı tekrar çalıştıralım. Şöyle bir büyüteyim arkadaşlar burayı. Bunu daha sağlıklı görebilirdik tablosal. Aynen. Şu an bir dakika. 40 derece, 60 derece. Şimdi tablosal olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Sinüs bakın bu satırda. Kosinüs bu satırda. Tanjant bu satırda. Kotanjant bu satırda. Ama daha sağlıklı görebilirdik aslında biz bunu. Nasıl yapabiliriz daha sağlıklı görmek için? Şurayı da kısaltsak. Bir bakayım tekrardan. Çünkü şöyle oldu. Bakın teta, ben alt satırda neyi kullandım? Teta deri kullandım. Bakın teta değer ne yaptı ilk başta? Şunu bir açayım. Açtı. Bakın teta değerde ne yapmış? Sırasıyla açıları koymuş arkadaşlar. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60'a kadar koymuş. Daha sonra bakın sinüsü koymuş. 0 derecede. Sonrasında 5, 10, 15 derecede. Sekant koymuş gördüğünüz üzere. Kotanjant koymuş. Sinüsü koymuş. Kosinüsü koymuş. Kosekantı koymuş. Zaten her şeyi
net bir şekilde oluşturmuş. Ama aşağıdaki tabloyu böyle daha güzel görebilmek istiyorum ben de. Nasıl yapabilirim ben onu? Bir dakika. 60. Sonuçları aldık biz burada galiba. Bir dakika. Theta değer. Tamam. Editöre gelelim. Aldık burayı. While'la da aldık. Evet. Hatamı gördüm. Ters çizgi F yazmışım. Ters çizgi T yazacağıma. Şurada da F'leri unutmuşum. Hele diyorum böyle gözükmemesi lazım. Tamam. Şu an olacak arkadaşlar. Açılarımı yazdı. Sonrasında değerlerimi de burada yazdı. Bakın şimdi göreceğiniz üzere derecelerini tek tek açıların yazmış arkadaşlar. Derecelere göre de bakın gördüğünüz üzere sıfırdayken bu değeri veriyormuş. 60'da bu, 10'da bu gibi theta değerini gördüğünüz üzere yazdırmış. 45'te mesela değerleri görmüş olduk. Biraz daha böyle tablosal olarak görmek isterdim ama göremedim maalesef. Sinüs değeri, kosinüs değeri, tanjant değeri, kotanjant, sekant ve kosekant değerleri. Bakın bu hizadaki değerler o değerleri gösteriyor. Şöyle gelecek olursanız işte 60'ta sinüs değeri bu. İşte daha sonrasında 30'da bu, 10'da bu şeklinde ekranımıza yazdırılmış. Ama istediğim boyutta yine olmadı. Ben şöyle bir şey daha denemek istiyorum. Müsaadenizle. Bu arada kodlara gelip çalışıp yazmıyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber yapıyoruz. Ters çizgi T. Şöyle bir tam kadar boşluk atasam tam sıfırın olduğu yere denk gelecektir diye düşünüyorum. Bir çalıştırayım. Printf yazmışız yine. Tamam. Evet, şu an istediğim gibi aslında oturdu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her değerin, her açının burada sonuçlarını görebiliyoruz. Sinüs, kosinüs olarak tek tek ifadelerini görebildik. Zaten sizin isteğiniz mesela tanjantın bu açıda nasıl hareket ettiğini görmek istiyorsanız buradan açıp bakabilirsiniz. Çok net bir şekilde gözükür arkadaşlar. Gerekirse bu şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten sıfırdan başlıyor. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet, temel olarak algoritma bu şekilde. Biraz uğraştık ettik ama sonucunu az çok almış olduk. Umarım anlaşılır da olmuşumdur. Yazdığım şey sizin kafanızda soru işareti bırakmamıştır. Yine de takıldığınız bir şey olursa sorarsınız. Ben küçük bir özetle geçeyim. Burada hesaplamalarını yaptık sevgili dostlarım. Daha sonrasında ekranda şu ifadeyi yazdırabilmek için bir saniye göstereyim hemen. Şurayı yakalamak da problem gerçekten. Bakın burada sin, teta, işte kosinüs, teta vesaire gibi ifadeleri yazdırabilmek için de burayı kullandım. Daha sonra şurayı kullandım. Şurası. Daha sonrasında da o değerleri ekrana yazdırabilmek için de burayı kullandım. Gördüğünüz üzere virgülden sonraki basamaklarıyla da beraber oynayabilmiş olduk. Bakın 3 basamak ileride. Gördüğünüz üzere. Yani bizim isteğimiz buydu ve isteğimizi de gördüğünüz üzere gerçekleştirebildik. Yine de sorunuz olursa sorun arkadaşlar. Yardımcı olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.